Evet, burada koşan 2 kişi çıkabilir. Aynı zamanda da Nusret çıkabilir. Bişkek şehir meydanındayım. Kırgız askerlerinin nöbet töreni herhalde var. Sıkıntı yok dedim yani. Buyurun gezelim. Anam 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 anam. Haydi gelleninle ol, oturup kohlozlardan bakalım kolektif çiftliğimize. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten selamlar herkese. Tişörtümden de anlayacağınız gibi bugün Komünizm Günü arkadaşlar. Evet, Kırgızistan biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nden ayrılmıştı. Ve hala Kırgızistan böyle şehirlileşmeye yeni yeni geçen bir ülke kıvamında ki dünyada gerçekten bu tarz bir ülke bulmak çok zor. Çok özel bir ülke bir anlamda. Şehirli nüfusu artıyor ve benim yani yeni yüksek binalar görmeye başlıyorsunuz. Bu da aslında çok hoş çünkü eski binalar hala duruyor. Bugün uzun zaman geçmesine rağmen Kırgızistan'da hala Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin izleri duruyor. Tabii ben konuşmaya başlar başlamaz bir kamyon, bir motosiklet geçmezse olmaz. Evet, burada koşan 2 kişi çıkabilir. Aynı zamanda da Nusret çıkabilir arkadaşlar. Nusret'in evi herhalde burası. Nusret çıkabilir. Allah'ım ne kadar gürültülü araçlar bunlar hepsi ya. Bugün Kırgızistan'daki, Bişkek'teki Sovyetler Birliği'nden kalmış eserleri araştıracağız. Bu eserler ne olabilir? Binalar olabilir, heykeller tabii ki olabilir, mozaikler olabilir. Biliyorsunuz Sovyetler böyle mozaik konusunda çok iyiydi ve Sovyetler Birliği'nin her yerine mozaik sanatıyla döşüyordu. Bakalım neler karşımıza çıkacak. Ya bu ülkenin nüfusu 7 milyon ama Bişkek trafiği inanılmaz ya. Kafam rahatlar diye düşünüyordum. Yok abi çok kalabalık yani trafik çok kalabalık. Ülke değil ama trafik enteresan bir şekilde kalabalık. Şehrin içindeyiz arkadaşlar. Şehir merkezi haricinde buralar hep bu şekilde. Türkiye'deki herhangi bir ilçe gibi. Merkezde hoş. Yüksek binalar falan az ama başlamışlar yapmaya yüksek binalar. Tabii Sovyetler Birliği'ni anlatacağız dedik. Binalar hala duruyor Sovyetler Birliği'nde. Biliyorsunuz zaten Sovyetler Birliği binaları sağlam yapmasıyla ünlü bir ülkeydi, birlikte. Şimdi hala Kiril alfabesi kullanılıyor. Yavaş yavaş çok fazla görüyorsunuz Latin alfabesini de. Ama Kiril alfabesi hala kullanılıyor. Hatta ben Kiril alfabesini Kırgız arkadaşımla öğrendim. Arkadaşlarımdan öğrendim. Onlarla kopya çekiyordum lisede. Sıraya Kiril alfabesiyle Türkçe yazıyordum. Bu da yine Sovyet binaları. Bakın Lev Tolstoy diyor. Bu caddenin ismi Lev Tolstoy Caddesi'ymiş. Tolstoy bir Rus yazar. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Kırmızı mı iniyor, yeşil mi? Yeşil iniyormuş. Yine Sovyetlerin o geniş caddeleri. Bu yüksek bina olayı iyi olmamış ama. Keşke böyle ülkeyi şu tarz binalarla devam etseler. Yani böyle Sovyet binaları eskidikçe yerine
Kırgız mimarisiyle binalar yapsalar çok daha hoş olur bence. Tren yoluna geldik. Yine Sovyetlerin hiçbir şekilde vazgeçilmez şeylerinden bir tanesi tren. Kaldığım otel biraz şehrin tarafındaymış ama diğer tarafında da kaldım. Oralar da böyle. Yani şehrin merkezi hariç biraz köy gibi. Vay be. Çocukluğumu hatırladım. Kütahya'da Eskişehir Ankara trenleri vardı arkadaşlar. Bu arada Kırgızistan'da da tren yolculuğu yapacağız. Çok güzel bir tren varmış. Lüks. Onunla gideceğiz. Kütahya'da böyle iki şehre giden trenlere takılırdık. Bayağı uzak evimize ama şimdi ben bayağı uzak evim. 3 sokak ötede olabilir daha. Çocuktuk yani. 6-7 yaşında. Eskişehir trenine atladık. O gittiği zaman atlıyorduk. Biraz gittiği zaman trenden atlıyorduk. Ben cesaret edemedim atlamaya. Ondan sonra tren çok hızlandı. Ulan ya Eskişehir'e gideceğim ya da atlayacağım. Her neyse atladım. Bayağı elim ayağım kan içinde olmuştu. Hala da izleri vardır yani vücudumda. Öyle de bir anımdır. Aynı o tren yoluna benziyor ya. Anılarım depreşti. Hava çok sıcak. Hemen bir dondurma alalım arkadaşlar. Hello. Merhaba. Dondurma? No? Okay. Dondurma yok. Dondurma yattı. Hadi şunlardan yiyelim. Sovyet eserlerine. Hi. Selam. One. Yes. Peynir? Cheese? Var mı peynirli? Peynir var mı? Okay. Chicken. Başka? Yok mu başka? Chicken sadece. Döner? Okay. Bir tane döner, bir tane ayran. Small. Küçük. Ayran. Çalan. Evet. İşte budur. 310. 310 ya. Türkçe söyle. 310 değil mi? Tamam. Türk'üm evet. Çok seviyorum ya böyle takılmayı. Ama küçük dediğine bakın arkadaşlar. Benim gibi bir azman için bile büyük. Şu ayran gibisi yok ya dünyada. Vallahi yok. Ayran içmeyenler ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. Şimdi Bişkek şehir meydanındayım. Kırgız askerlerinin nöbet töreni herhalde var. Nöbet değişim töreni daha doğru olabilir. Bu Manas destanındaki dünyanın en uzun destanı. Manas karakteri. Hayvandaki şeyi de göstermiştim size. Nöbet değişimini. Silahlar bayağı eski. Süngülü. Dünya ne enteresan bir şey ya, değil mi? Anıtkabir'de de var böyle. Çok turistik bir ülke olmasa da burada Manas heykelinden önce Lenin heykeli varmış. Şimdi oraya gideceğiz hep beraber. Onu arkaya koymuşlar. Sovyetlerin yıkılmasıyla. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Ben bugün size Sovyetler hakkında bir bölüm çekmeyi, Sovyetlerin gizli heykellerini anlatmayı umuyordum, mozaiklerini. Ve tabii ki benim bildiğim bölüm dışında bir rehber tuttum. Çünkü internette çok güzel Sovyet
dönemini anlatan bir tur buldum. Rehber geldi Pakistanlı arkadaşlar. İyi yani, bizde öyle bir ırkçılık yok. Herif konunun uzmanıysa sıkıntı yok dedim yani. Buyurun gezelim. Anam. Ya ben böyle bir cahillik, böyle bir salaklık. Bunlar şimdi tabii Amerikalı turistleri vesaire alıyorlar, gezdiriyorlar. Tamam mı? Sovyet tarihi diye. Sovyet tarihi diye bu merkeze götürdü. İşte bu diyor Manas heykeli falan diyor. Ama bunun ne alakası var Sovyet tarihiyle? Heykel 3 ay önce yapılmış zaten. Binayı gösteriyor vesaire zarsurt. Sonra dedim ki ben hani yani Moğol tarihini değil Sovyet binalarını görmek istiyorum yani turda şey yapıldığı gibi. Tamam dedi, göstereyim. Yürüdük 15 dakika falan. Bak bunlar diyor Sovyet diyor binaları diyor. Allah'ım hiç güleceğim yoktu ya, gerçekten inanılır gibi değil yani. Bunlar diyor Sovyet binaları diyor. Ya dedim bak dedim 5 yaşındaki çocuğa bile bunları göstersen dedim Sovyet binası olduğunu söyler dedim. Eğer bir insan yeni yapılmış bir halde Sovyetlerin yaptığı binayı zaten ayırt edemiyorsa dedim bu gerizekalıdır dedim yani. Hani ötesi yok. Hele ki böyle bir tura katılıyorsa yani. Her neyse. Ya dedim sen dedim Sovyet tarihi uzmanı olduğundan emin misin dedim. İşte anlatıyorum ben, tur yapıyorum falan dedi. Glasnost ve Perestroika nedir dedim. Baktı, yazar mı diyor, Rus yazar mı diyor. Senin ben anlamıyorum, ne yapıyorum şimdi söylemeyeyim. Çevirdim bir tane yaşlı adamı. Glasnost, что это Glasnost, Perestroika dedim. Adam dedi, Rusça saydı işte Gorbaçov dedi. Bak dedim. Nasıl biliyorlar dedim. Sen dedim, bunu dedim bilmeden bana Sovyet tarihini anlatabilir misin ya dedim. Tur parasını vermedim tabii de. Çocuk yani sonuçta 30 yaşında falan da hani parasızdır yani burada zaten ne işi var Pakistanlı'nın. Yol parasını verdim, taksi parasını yolladım. Yani gerçekten akıl alır gibi değil ya. Şuradan bir ayran içmezsem. Selam. Ayran? Yok. Çalap olsun bize, çalap. Küçük. Malinki. Ha, o da olur, tamam ondan olsun. Güzel. Ama güzel o. Böyle bir bira gibi bir şey o ya. Enteresan, ekşimsi. Sovyetlerden amcam. Oh. Sinirim bozuldu. Gestapo yazıyor, Gestapo. Stalin. Bunlar Sovyetler dönemindeki aşk romanları arkadaşlar. Önce Avusturya ve Avrupa'da güven kazandılar. Sonra o güveni şişeleyip markaya dönüştürdüler. Dr. Braus artık sadece büyümüyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanına bayilikler vererek bu başarıyı paylaşıyor. Hazır bir sistem, güçlü bir marka ve şahane bir yatırım. Siz de Dr. Braus ailesine katılın, kendi işinizin patronu olun. Detaylar için WhatsApp numarasını bırakıyorum. Şu kitabı okuyup ne hayaller kurmuşlardır ya. Ah be! Kimsenin hayalleri olmuyor ki. Şu dünyada hayallerini gerçekleştirmiş kaç kişi vardır acaba? Bak. Bunlar Türkiye'de de vardı öyle. Bunlar Sovyet binasıymış bak hele. Genius ya. Genius. Akıl alır gibi değil ya. Size bahsetmiştim. Kırgızistan çok zengin bir ülke değil. Yeni şehirleşmeye başlamış. Yollar vesaire çok eski. Onun için de Sovyetler Birliği'nden kalan binalar inanılmaz. Yani inanılmaz çoğunlukta her yerdeler. Zamanında Sovyetler Birliği'nde yapılmış bir tiyatro. Bu da renove ediliyor şu anda. Renovasyonda. Tiyatronun ismi Cengiz Aytmatov Tiyatrosu. Cengiz mi diyor Kırgızlar, öyle bir şey. Türkçe kitapları Türkçe'de çevrilmiştir. Çok güzel kitaplardır. Hatta bizim Milli Eğitim'in yayınlarında vardı galiba ama yani Milli Eğitim
okutuyordu, tavsiye ediyordu zamanında ama emin değilim vallahi yani. Çok eski zamandan bahsediyoruz. Tavsiye de ederim. Kırgızistan'ın en büyük yazarlarından bir tanesidir. Bu yine Sovyetler döneminde yapılmış bir tiyatro. Bakın ben 2010'da Bolivya'yı geziyordum. Bolivya yeni şehirleşiyordu. Tabii hala o şehirleşme olmamıştır ama 2025'te bu kadar inşaatın olduğu başka bir ülke ben görmedim. Her yer inşaat, her yer tadilat arkadaşlar. Sanıyorum önceki cumhurbaşkanları çok fazla bir şey yapmamış ya da belediyeler. Şu anda uzun uzun çalışmaya başlamışlar gibi. Bu park çok önemli. Burası Merkez Parkı. Bu yine muhtemelen Sovyet zamanından kalma bir kabartma. Ve tamamıyla renove ediliyor şu anda. Cengiz Aytmatov tiyatrosu. Kırgız bayrağı arkadaşlar. Bunları çizmesine zordur ha. Öğrencilerin tabii Galler bayrağı falan daha zor. Butan bayrağı var. O da zor. Şimdi bu parkta yürürken tamamen Sovyetler zamanında yapılmış. Her şey bu parkta Sovyetler zamanında yapılmış arkadaşlar. Yani ışınlanıyorsunuz bir anda Sovyetlere. Zafer anıtı olması lazım bunun. Sovyet toplarıyla yine Orak Çekiç, Kızıl Yıldız tepesinde. Sovyetler Birliği dünyada en çok asker kaybeden, 2. Dünya Savaşı'nda en çok asker kaybeden ülke. Tabii ki Kırgızistan da buna dahil. Kırgızistan'ın bugün nüfusu 7 milyon. O zaman çok daha az olduğunu düşünün. 10 binlerce Kırgız ölüyor. Sovyetler Birliği'nin her yerinden askerler ölüyor, insanlar ölüyor. Tabii ki buna Kırgızlar da dahil. Bu anıtların bazıları onu temsil ediyor. Burası büyük bir park. Merkez, en merkezi yerde. Zaten Bişkek'in her yeri park. Kabul etmedi. Utandı şimdi. Kırgızca çö ne demek? Ben liseden biliyorum. İşte lisede Kırgız arkadaşlarım vardı. İşte bilyatta küfür Rusça çö bilyet. Çö bilyet, her şey çö bilyet derlerdi. Avazlardım çö bilyet. Ulan ya. Merhaba. Selam. Türkiye. Good. Thank you. Selamünaleyküm. Burada neden heykeller var? Bu heykeller yeni mi? Çok mu eski? Evet. Bu sorunun cevabını Kırgızistan'a geldiğinizde kendiniz arayıp bulun. Neden? Çünkü benim kanalımı takip etmiyorsunuz. Artık sadece gösterip sessizce şey yapacağım. Yok ya, anlatayım ben yine size. Hava da serinleşti, güzelleşti. Bunlar arkadaşlar Sovyetler Birliği zamanında büyük bir sempozyum düzenleniyor. 1985 yılında Sovyetlerin her yerinden arkadaşlar yüzlerce heykeltıraş gelip bu parkta ya heykellerini getiriyorlar ya da heykel yapıyorlar, artık nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve bu park bugün o 1985 yılında Sovyetlerdeki neredeyse tüm heykeltıraşların gelip imzalarını bıraktığı eserlerle dolu. Bu parkı bile renove ediyorlar arkadaşlar. Çünkü bu parkta bile hiçbir şey değişmemiş neredeyse Sovyetler zamanından beri. Yani zamanda bir yolculuk gibi be. Harika işte. Bu tabii heykeltıraşların bazıları yaşıyordur, bazıları ölmüştür. Ama eserleri her zaman burada yaşayacak. Evet, şimdi gelelim. Burada bir kilise görüyoruz. Tabii buranın kilise olduğunu anlamanız imkansız. Neden? Bir fabrika ya da bir depo gibi duruyor değil mi? Lenin, sonrasında Stalin. Tabii ki Sovyetler komünist bir ülke, birlik ve din yok. Dini bir afyon olarak görüyorlar. Onun için de birçok kiliseyi, tarihi önemi vesaire olanları kapatıyorlar ama yıkmıyorlar. Burası eski bir kilise. Zaten yani çok detaylı bakarsanız kilise olduğunu anlıyorsunuz ama tabii o zaman muraller falan vardır. Ortodoks kilisesi ve bugün pimapen camlar koyulmuş ve bir müze haline getirilmiş ya da o tarz bir bina haline getirilmiş. Şu anda kapalı. Eğer açık zaman bulabilirseniz buranın kilise olduğunu unutmayın ve içeri girin. Bazı mozaikleri vesaire göreceksiniz. O döneme ait eserleri. Bu da Pushkin
sokağı diyor aşağıda. Herhalde adres söylüyor, yeni adresimiz orası diye. Ah Pushkin ah, bir kadın uğruna değer miydi be? Değer miydi? Değer mi söyle bir rüya ömür boyu? Sürer mi sürer mi sürer mi böyle? Değer canım. Bir rüya ömür boyu. Komünizm rüyası ömür boyu sürmemiş ve bugün komünizmin izlerini, hayaletini kovalıyoruz. Komünizmin hayaletinin peşinden koşuyoruz. Bu hanımefendinin ismi Datka. Çok büyük bir komutan ve Ruslara karşı savaşıyor. Ruslar o kadar saygı duyuyorlarmış ki, o kadar büyük bir komutan olduğunu inanıyorlarmış ki albay ünvanı veriyorlar arkadaşlar bu kadına. Kırgız bağımsızlığının ilk başlatanlardan bir tanesi. Yani ilk fikir babalarından değil, analarından bir tanesi. Şimdi çok güzel bir bina göstereceğim. Bu yine Sovyetler Birliği'nde hiçbir şey yapmamışlar ki. Kırgızistan Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra inanılmaz bir kaosa giriyor. İşte benim Kırgız arkadaşlarımın gelmesi falan da Türkiye'ye o döneme Süleyman Demirel getiriyor. Çünkü büyük bir kaos, fakirlik var. İşte çok fazla hırsızlık oluyor, çok fazla cinayet işleniyor vesaire. Suç oranları çok yüksek o dönem. Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve onun getirdiği kaosla. Bu Sovyetler Birliği zamanından kalma bir soda mekanı arkadaşlar. Soda ve dondurma mekanı. Ve Kırgız benim arkadaşlarımın çocukluğunda böyle çok güzel hatırladıkları bir mekan. Zaten görüyorsunuz altın varaklı vesaire böyle Kırgız şeyle yapılmış bir bina. Böyle kurbağalar var yine altın varaklı. Burası o dönem Kırgızistan'da şehirde yaşayan, şehirli nüfus tabii ki çok az o dönem. Şu anda bile çok az, tabii çok hızlı artıyor. Limonlu soda içtikleri, limonlu soda makineleri varmış arkadaşlar Sovyetlerin işte icatlarından. Ve dondurma yedikleri bir yer. Burayı yeniden renove etme planları varmış. Ve burada böyle altın işte koi balıkları yüzermiş. Düşünün şimdi burayı böyle. Hayal edin. Zor olmayacak hayal etmek çünkü aynı. İnsanlar bunun önünden bakmadan geçiyor. Ama muhtemelen yaşı 40-50 olanlar ve üzeri olanlar buraya böyle bir üzülerek içeride de bir kadın heykeli var. Gelip burada soda limon alıyorlarmış. Ben buradan izleyen Kırgız yetkililer varsa lütfen burayı tekrar yapsınlar. Ben gelip soda limon içeceğim. Söz. Yine çekeceğim yani. Soda limon içip. Çok güzel ya. Harika şeyler ya bunlar. Hadi gelin sizinle şu Lenin heykelini bulalım arkadaşlar. Merkezde olan. Ne oluyor? Ne oluyor? Cinayet. Aha. Lan şu çocukken ne özenirdik şu akülü arabalara be. Burada küçük bir pazar var arkadaşlar. Eğer resim sanatına ilgiliyseniz kesin gelin. Bugün Kırgızistan'da 200 tane kar leoparı kalmış. Burada yok. Dağlarda. Burada Lenin zirvesi var. Ile 7000 metrelerde. Çok yüksek. Ben gezdim buraları. Çok güzel eserler var. Merhaba. Türk? Türk'üm, Türk. Bak şimdi size şunu göstermek istiyorum ya. Aşırı güzel. Buradan zirveye güneş vuruyor, ne güzel. Şu kuleyi görmeye gideceğiz. Ne güzel ışık kırılıyor. Kırgız bayrağının arkasında. Manas heykelinin. Sovyetler zamanından beri hiç değişmemiş bir merkezdeyiz. Ala Ata Meydanı deniyor. Bayrak, askerlerin değişim yaptığı meydan aynı zamanda burası. Karşıda zamanda Sovyet döneminde kullanılmış bolca eski Sovyet ülkelerinde göreceğiniz mimariler var. Bunlar tabii ki o dönem devlet binaları. Bugün Manas heykeli var. Manas destanının baş karakteri olan. Burası Sovyet zamanında arkadaki bu korkutucu bina Sovyetler döneminde yapılmış. Çok daha yeni duruyor aslında ama değil. Lenin Müzesi o zaman. Burada da
Manas heykeli yok. Lenin heykeli var arkadaşlar doğal olarak. Ala Ata Meydanı ne? Şu binaların arkası karlı dağlar var arkadaşlar. Dev gibi karlı dağlar var. Onlar Ala Dağlar. Yani Alaca. Rengarenk dağlar. Alaca dağlar Türkçe. Sonra Kırgızca Ala. Zaten aynı kökenden geliyor dillerimiz. Ala Ata Meydanı dönüyor. İsmini Ala Dağlardan alıyor. Renkli dağlardan alıyor. Çünkü rengarenk bir örtüsü var bu dağların. Bu binada ayna efekti görüyor ve bu, yaklaştıkça o arkadaki dağlar, şu anda bulutlar var, ortaya çıkıyor. Çok güzel bir bina. Evet arkadaşlar, Lenin Müzesi'ne geldik. Size Sovyet tarihini anlatmaya devam ediyorum. Lenin Müzesi'nde Sovyet bölümü var tabii ki. Bir Sovyet topu, yine bir Lenin heykeli, devrimi anlatan bir resim, komünist paltoları, Kırgız yoldaşlar, kışın sıcak tutsun diye kızıl yıldızlı bir palto. Yine bir Kırgız subayının madalyaları. Bu madalyaları eski Sovyet ülkelerinden ben hep satın alıyorum. 1 dolar, 2 dolara bayağı satılıyor. Çok var. Sovyetlerin silahları, kılıçlar, bıçaklar. Sovyet Sosyalist Kırgız Cumhuriyeti'nin bayrağı. Tam emin değilim ama bakın, Kırgız Sovyetik Sosyalistik Respublikası Konstitüsyonası. O da Arnavutluk'ta da var ya mesela, Tiran Meydanı'nda işte. Onun üstünde de böyle yine, tabii Arnavutluk Sovyet değil ama komünist mimari olarak düşünün. Oradaki binaya çok benziyor. Sadece onun üzerinde Arnavutluğun tarihini böyle minyatürle, ay ne deniyordu ona ya? Onu anlatan bir resim var. Burada Türk bayrağımız var. Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'nin dış cephe tadilatı ve çevre ürünü Türk ürünü yapılmıştır. Evet, tika yapmış bu dış cephesini. Zaten dedim ya, eskiye benzemiyor. Gerçekten yepyeni gibi duruyor. Bizim tika yapmış. Burası işte o dönemin Sosyalist Kırgız Cumhuriyeti'nde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı Kırgız Cumhuriyeti'ndeki yönetimin olduğu, Lenin Müzesi'nin olduğu ve dev Lenin heykelinin olduğu. Tabi Lenin, Sovyetler yıkılınca ne oluyor? Lenin de yıkılıyor bir şekilde. Haydi gel Lenin'le ol, oturup kohlozlardan bakalım kolektif çiftliğimize. Oradaki partililer fişlenip birer birer gün olur suçlanırlar Troçkizmle. Nereden aklına? Twitter'da böyle bir tweet vardı ya. Çok komik bir şey. Kim yaptığını da hatırlamıyorum artık. Kim söylemişti bu tweet'i, kim yazmıştı? Evet, Lenin'e doğru gidiyoruz. Lenin, Leningrad'dan geldim. Where is the Lenin statue? I want to see it. Evet, büyükmüş Lenin heykeli. Zaten küçük yapmaları düşünülemez. Hey maşallah. Bak. Bak bu güzel mesela. Kaldırıp saygı duyup arkaya koymuşlar. Yani siz burada drone uçuruyorlar. İnanılmaz gerçekten. Şehir merkezinde dünyada drone uçurulabilen çok nadir yerlerden bir tanesidir herhalde. Kırın camları da. Abi çocuğa drone uçuruyorlar ya. Yani o yanlışlıkla bir düğmeye basıp vursa var ya. Bak her yer cam. Şöyle. Hızlıca bir koysa tarihe zarar verecek. Lenin. Hey gidi be. Koskoca Lenin'e bak. Çok güzel bir Alman filmi vardı. Kadın komaya giriyordu Doğu Almanya'da. Sonra uyanıyordu. Almanya birleşmiş mesela ile. Lenin'in neydi ya? Her neyse. Hatırlayan varsa yazsın. Lenin bakıyor. Eski Lenin bugünkü Tarih Müzesi'nde. Karşısında da bizim Beyaz Ev dediğimiz bugünkü, sanıyorum burası Cumhurbaşkanlığı binası. Cumhurbaşkanlığı binası var. Birçok devrim oldu burada. Halk devrimi, Sovyetler Birliği'nden sonra ayaklanmalar oldu. En son Cumhurbaşkanı Beyaz Rusya'ya kaçtı. Ondan 2 öncelik sanırım Rusya'ya kaçtı falan şişman. Lenin'i bulmuşken Marx'ı görmeden olmaz. Sanıyorum önünden geçtim. Bir Marx heykeli var. Yine Sovyetlerin arması görüyorsunuz.
Ve Kırgız bayrağını bile üzerinde kızıl yıldız olan bir direğe asmışlar. Yine eski bir Sovyet binası ama üzerine karoyla kaplıyorlar. Keşke kaplamasanız karoyla. Evet, Marx. Yanında da Engels var, kankası. Yine bir kızıl yıldız. Marx Engels'le fikir tartışıyor. Birisinin gelip Marx Engels'e şey diyor. Bizim fikirlerimizi çürütse diyor Twitter'da. Var ya böyle hani işte doktorla işçi aynı parayı mı alacak falan diye. Sanki yani adamın bütün böyle fikirlerini, kitaplarını bir kelimeyle çürüttüm be kardeşim. Bu arada komünist değilim yani. Çok şükür. Ama yine de yani o kadar küçümsenecek adam değil bunlar. Çok büyük fikir insanları. Dünyaya da birçok şey kazandırmışlar tabii ki. İşçi hakları vesaire gibi. Park. Komünizmin bu yönünü seviyorum işte bak. Meydanlar, parklar. Hep serin serin. Oh. Şimdi Sovyetlerin burayı nasıl suladığını göstereceğim ben size. Çok enteresan. Bu parkı nasıl suluyorlar. Bakın. Hala da kullanılıyor. Şimdi su buradan akıyor normalde. Eğer suyun taşmasını istiyorlarsa bunu böyle, tabii yapmayacağız biz şu anda da, çevirip indiriyorlar ve bloke oluyor, baraj oluyor ve su taşıyor. Bu şekilde suluyorlar kocaman parkı. Sovyetler döneminden kalma sistemle hala sulanıyor burası. Çok güzel ya. Gerçekten. Ne kadar basit, akılcı. Yine Sovyetlerden kalmış bir havuz. Bu yeşilliklerle dolu gerçekten muhteşem bir şehir Bişkek. Sovyetler biliyorsunuz sanata çok önem veren bir birlikti ülkeydi. Bu bir baletin heykeli. Of! Ve tabii balerin heykeli. Güller arasında, güllerden bir deniz yapmışlar. Ne kadar hoş ya. İnsanlık budur arkadaşlar. Bakın böyle güzel havada serin serin. Oh! Selam. Nasılsın? Para yok be, para. Güllere bakın ne kadar güzel. Güllerin içinden canım. Burası sanat okuluna benziyor. Kızıl Yıldız'ı görüyorsunuz. Tabii betondan yaptıkları için kızıl değil. Respublika Kütüphane. Yani kütüphane. Benim Kiril alfabesinden çevirebildiğim kadarıyla. Kütüphane, yanlış biliyorsam düzeltebilirsiniz. Acaba bu kütüphanenin şeyi var mı, onu merak ettim ben. Bir Lenin heykeli falan yok mudur bu kütüphanede ya? Gider miyiz arka tarafına? Gideriz, ne olacak? En fazla tutuklarlar ya. Binanın sağlamlığına bakın ama ne güzel. Kütüphaneyi Kırgızca yazmışlar arkadaşlar. Kiril alfabesiyle ama Kırgızca. Kütüphane yani. Yok. Heykeli kaldırmışlar buradan ama birçok yerde kaldırmadıklarını biliyorum. Acaba şu mu? Şurada bir tane heykel var. Karşıda opera salonu var arkadaşlar. Bişkek Operası. Bişkek'in Sovyetler Birliği'ndeki ismi Frunze. Sovyetler Birliği'ndeki bir komutanlardan bir tanesi. Bu muhtemelen bir gazeteci. Onun heykeli. Yani burası Bişkek olması yeni. Kırgız Cumhuriyeti ile beraber ismi Bişkek oluyor. Sovyetler Birliği'nin işte birlik arması var. Orak çekiç. Osmanlı'nın armasına çok benziyor. Trenle beraber geçeceğiz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? USA. No, Türkiye. Ha, Türk. Türk'üm ben. Seviyorum. Ha, seviyorsun. Heh. Nereye gidiyorsun? Tamam, hadi. Beraber gidelim. İşte budur be.
Tren gelir, hoş gelir. Ley ley lüm lüm ley. Dağları. Allah, ben operaya gelmek istedim ama daha açılmamış sanırım. Bakın, Orak Çekiçlerle yine tiyatrosu diyor, Kırgız tiyatrosu diyor. Şu bayrak asılacak yerler Orak Çekiç. Arkadaki grup da bana bakıyor. Rehberi de bana bakıyor. Nereye bakıyor bu diye. Yine Orak Çekiçler üstte. Çok fazla dokunmamışlar. Dokunmamaları da iyi olmuş zaten. Kırgızistan'da, Bişkek'te özellikle zamanda yolculuk yapmış gibiyim. Her şey Sovyetler döneminden kalmış gibi. Harika, çok güzel. Muhteşem. Bozuk değilse tamir etme diye bir şey var ya İngilizce. Balerin heykeli. Kırgız gençler piknik yapıyorlar. Çok az turist var ama bakın, hanımefendi bir rehber. Bugün müzede de bunları gezdiriyordu. Bunu görmeseydiniz üzülürdüm. Bu bir hediyelik eşya dükkanı. Kullanıma kapatılmış. Sovyetler zamanında Bişkek'e gelenler buradan hediyelik eşya alıyorlarmış. Salyangoz şeklinde yapmışlar. Çok acayip. Ama kapanmış hiçbir şekilde. Birileri yatıyor herhalde burada. Yatmış ya da evsizler. Arkadan göstereceğim. Asıl arkadan daha güzel duruyor. Ne kadar değişik bir mimari. Mesela Kırgız hükümeti bunu neden yeniden bir bar olsa, bir kahve dükkanı olsa çok güzel olur ya. Yani çok orijinal bir mimari. Bunun farkında değiller herhalde. Hem tarihi bir özelliği var, hem de yani çok turistik olabilecek potansiyele sahip. Enteresan. Deneysel mimari mi desek. Önünde bir de kocaman alan var yani. Hani şarabını, çayını, kahvesini içmek isteyen için. Kırgız yetkililere sesleniyorum, lütfen buraya güzel bir alan yapın ya da bana verin, ben buraya bar yapayım. Güzel olmaz mı ya şu anda? Vallahi ben otururdum. Ha, bir de çok enteresan yani mimarisi. Şimdi Sovyet yapılarından ne burası? Sauna. Banyosuydu önceden. Ama tam Sovyet banyosuydu bu. Ha, tam olarak. Şu anki banyolar tabii ki değiştirdiler de yenilerine. Ha, içindeki ne diyorsun sen? Ha? Ha, yok. Burası. Burası işte banyo. Önceden banyo diyorlardı da işte buraya geliyordu. Bu baksana uzay üssü gibi burası da ya. Evet, öyle Bir de yapmışlar sirk da. var böyle değil mi? Sirk UFO işte gibi. aşağıda. Ha, evet, Gördün çektim değil mi? onu. Evet, evet. Evet. Bu Bu işte Sovyet döneminden yapılan banyo. Yani bu Sovyet döneminden kalmış bir de baksana. hala bunlar Bu hala. bile. Zaten Kırgızistan'da çok Sovyet eseri. Çok var. Ne yazıyor? Jirgal banyosu diye Ha, ismi. ismi. Baksana abi, çok acayip ya. Ha? Evet. Bu Sovyet mimarisi. Evet. Tam Sovyet mimarisi. İşte Tam Sovyet. zamanında yapılan. Baksana yandakiler falan da Star Wars'tan çıkmış gibi. Doğrudur değil mi? Baksana. Selamünaleyküm. Burada kesin Lenin heykeli falan da vardır Olabilir. içinde. Çok oldu ben buraya girmediğime de ama işte bakalım. İşte Aa, ama değiştirmişler onlar. ha, bunlar değil herhalde. Sovyet Bu döneminden yerli değil. şey yok. Sovyet döneminin değil. Çok enteresan ya. Şey yapmışlar. Baksana her şey değiştirmişler. Tabii, Önceden tabii. vardı ama bu. İçini değiştirmişler. Şöyle bak, Sovyet döneminde. Ama burası Sovyet döneminden kalmış. Evet. Bu beyaz. İnanılmaz ya. Hep böyle bir deneysel mimari. Hep yapmaya çalışmış Sovyetler. Evet. Farklılık yaratmaya çalışmışlar. Mesela bir tane hediyelik eşya dükkanı var bu Zafer Anıtı'nın orada. Hı. Salyangoz gibi. Hı, doğru. İşte o sirk binası mesela uzay şeyi gibi, Evet. UFO gibi. Hep adamlar değişik bir şey yapmaya çalışmış. Yani hayal gücünü Evet. zorlamışlar. Bu da bence çok hoş. Bir de mermer koymuşlar. İşte bu Mermer nereden gelmiş acaba? Eğer fark etsen bu aynı mermer bu merkezde olduk ya. Ha. Hepsi beyazdan yaptılar. O zaman öyle yapıyorlardı da. Ama tam olarak bilmiyorum nereden Burada, getiriyorlar. burada. İşte bu da Sovyet dönemindeki binalar. O zamandan beri bir Peki şey acaba? yapmamışlar. Ha, yine Hala öyle. içi. Ya şeyden kafayı uzatalım belki.
Vay be. Restoranın ismi Taksim arkadaşlar. Taksim. Ve Zafer Meydanı'ndayız. Bu da Sovyetler döneminde 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için dikilmiş Zafer Anıtı. 1984 yılında dikiyorlar anıtı. Bu anıt Kırgızistan'da olduğu için Sovyetler Birliği zamanında ölen Kırgız askerlerini de kapsıyor. Dünyada en çok kaybı Sovyetler Birliği veriyor arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'nda. Ve 50 bine yakında Kırgız ölüyor. Düşünün yani. Orada dağ görüyor musunuz arkada? Karlı dağlar. Hey gidi. Bu heykelin bir özelliği de Kırgız yurt şeklinde yapılması. Yani bir çadır şeklinde yapılıyor. Sönmeyen bir ateş var. Moskova'da da göstermiştim size Moskova gezimde. Orada da var. Yine orak çekiç. Kızıl yıldız. Burada. Ve yine çadır motifleri. Peki bu kadın heykeli ne? Sovyetlerde bolca göreceksiniz bu heykel. Rodina Mat. Ana vatanı temsil ediyor. Yani Sovyetler Birliği'ni temsil ediyor. Ana vatan yani annemiz. Ana vatan isminde de var zaten. Ne vatan? Rodina Mat. Sönmeyen ateş. Şu arkada bir cami var. Siz şeyini görüyorsunuz, minaresini. O muhtemelen Türkler tarafından yapılmış. Çünkü tamamen Türk cami mimarisi var. Bizim disko tren çocuk. Çok iyi ya. Şu heykel İkinci Dünya Savaşı'nı anlatırken bir anda disko tren geçti ya. Bütün ciddiyetim bozuldu. Bu Kırgızistan'a dönen askerleri, 2. Dünya Savaşı'ndan dönen askerleri anlatan bir heykel. Elinde makineli tüfek tutuyor. Şekilde dönüyor. Kolu sargıda mı acaba diğerinin? Yok. Sırtında bir şey taşıyor. Makineli tüfeğin şeyini taşıyor. Tekerleklerini taşıyor. Bu silahlarını geri getiriyorlar ve dönüyorlar savaştan. Buradan o yurt görüntüsü daha bir net çıkacak. Her yer inşaat halinde. Bakın. Bu şehirde gezerken belki bu bina gözünüze çarpacak. Bu nedir diyeceksiniz. Uzay mekiği mi? Nedir bu diyeceksiniz. Bu nedir da diyeceksiniz. Bu arkadaşlar sirk. Evet, şirk değil, sirk. Sovyetler Birliği zamanında 1974 yılında yapılıyor. Gördüğünüz gibi şehirde hala tamamen Sovyetler Birliği eserleri hakim. Belki şu inşaat şeyi bile Sovyetlerden kalmış. Evet. Bir sirk binası hala kullanılıyor. Tertemiz görüyorsunuz zaten ama şehirde yürümek çok zor. Çünkü şehir yeni altyapısını düzenlemeye başlamış. Pek bir şey yapılmamış bu zamana kadar. Çünkü gerçekten çok zorlu ekonomik, bu ülkede ayaklanmalar oldu, ekonomik krizler yaşandı. Kırgız halkının bu kardeşlerimizin bu başarısı, yeniden şehri sıfırdan yapılandırmaları çok önemli. Güzel. Turistik olarak bazen zorlanıyorum ama yürümekte vesaire. Yeter ki bu ülke güzel olsun. Ben buraya çok fazla turist gelmesini Türkiye'den istiyorum. Çünkü inanılmaz keşfedecek şey var. Yani Bişkek'ten öte ülke muhteşem bir doğaya sahip. Şurada da değişik bir bina var, oraya bakalım. Ne kadar enteresan bir binaymış bu ya. Baba. Üçgen. Balkon. Sovyetler genelde estetiğe çok önem vermiyor. Önem verdikleri, yani sordukları soru şu: ne kadar çok insanı barındırabiliriz? Onun için evler böyle kutu ama herkesin evi var, başını sokacağı bir evi var. Burası bir park. Selam. Operator. He? YouTube. Evet. YouTube? Pil bitti, pil. Batarya bitti. Ah, Ceple çekiyorum. Pili where are bitirdik. you from? Türkiye. Turkish. Yes.
Can you speak in English? English, Turkish, yes. Türkçe, Kırgız. Ya. Or all Evet, mimari yok arkadaşlar. Sizin için özel. Şu ne acaba? Vallahi ben de böyle bir Bursa'da işte Bineli Konutlar Akpınar Mahallesi'nde büyüdüm. Bu acaba neydi zamanında? Ha, elektrik şeyi ya. Allah. Soğuk komünist Sovyetler binaları ama dediğim gibi dünyanın en çok bugün bile Sovyet ya da işte uydu Sovyet devletleri, Romanya gibi ev sahibi olma oranı en yüksek dünyada bu ülkeler. Sebebi de tamamen bu gri binalar ve tabii ki bu kocaman yollar. Bişkek'te Sovyet eserlerini araştırdığımız bölüm burada bitti. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.